Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle özel günlerde giyebileceğiniz bir elbise modeli çıkartacağız. Karpuz kol, beli bantlı, kloş etekli. Kağıdımın üst kısmında gömleğimi düzenledim. Şimdi beden ölçümüzün, göğüs ölçümüzün toplamı 90/4 eşittir 22,5 artı 3 santim bolluk arka için veriyorum. Artı 2 santim dikiş payı. Her zaman 1 santim veriyorum ama bugün 2 santim verdim. Bel 72/4 eşittir 18 artı 3 santim pens payı. Artı 2 santim dikiş payı. Ön uzunluk 42/2 eşittir 21. Sırt genişliğimiz 37 santim. Şimdi bele kadar çıkartalım. Bel uzunluğumuz neydi? 42 santim. Önce yaka genişliğimizi verelim. Yaka açıklığımız arkada 7 santim. Bu noktadan karşıya doğru 12 santim omuz genişliği veriyorum. 1 santim dikiş payı 13. 13 santim gitmiş olduğum noktadan yukarıdan aşağıya 3,5 santim omuz düşüklüğü veriyorum. Omuz çizgimi birleştiriyorum. Düz cetvelimle birleştiriyorum. Arka yaka düşüklüğü 3 santim. Santime işaretimi aldım. Burayı ister riganın ucuyla yapabilirsin, elinle de yapabilirsin. Tatlı bir kavisle arka yakayı birleştiriyorum. Şimdi omuz başından 1 santim aşağıya düştükten sonra boy ölçümüzü alalım. Boy ölçümüz 150 olsun. Ben 150'ye göre çıkartıyorum. Buradan 1 santim aşağıya düşerek yine ön uzunluğumu alıyorum. 42 santim. 42 santim. Bu 42 santim artı 1 santim dikiş payı veriyorum. 43. Bu 43 santimi göngemle düzenliyorum. Bel hattımı çizdim. 42/2 21. 2 ekliyoruz. 23. 23 santimi buradan 1 santim düşmüş olduğum noktadan. Neden 1 santim düşüyorum? Çünkü dikiş payı var burada. Ön uzunluğumuzu alırken dikiş payı hesap etmiyoruz. Direkt omuzumuzun başından aşağı doğru ölçüyoruz. Bu nedenle omuzdan 1 santim aşağıdan bel uzunluğumu alıyorum. Dolayısıyla 42/2 21 artı 2 23. Bu kol derinliği ölçümüz. 23 santim. 23. 23'e de işaretimi aldım. Belimi çizmiştim. Şimdi de kol derinliğimin dik açısını alıyorum. Beden genişliğimiz 90/4 45 22,5 artı 3 santim bolluk veriyorum. 25,5 artı 2 27,5. 27,5 santimi buraya alıyorum. Bu çizgiden kendime doğru göğüs genişliğimiz 90 santim. 10'a böldüğümüz zaman 9. 9/2 4,5 yani 4,5 öne 4,5 arkaya vermemiz lazım. 2 santim dikiş payı verdiğimiz için 6,5 santime işaretimi alıyorum. Şimdi sırt genişliğimizi alalım. Sırt genişliğimiz 37 santimdi. Yarısı 18,5. 1 santim dikiş payı, 1 santim bolluk 20,5. 20,5 santime işaretimi alıyorum. Arka ortadan 4 santim yukarı çıkıyoruz. Bu noktaya kesişecek şekilde, kol altını kesişecek şekilde omuz çizgimi birleştiriyorum. Bu kadar. Şimdi ben pistolemle çiziyorum. Eşel mezurla çalıştığım için sizler kavadura cetvelinizle çizebilirsiniz. Bel ölçümüz 72/4 18. 1 santim bolluk 19. 3 santim pay 22. 2 santim dikiş payı 24. 24 santime işaretimi alıyorum belde. 1 santim bolluk verdim. Arka ortadan yana doğru 24 santime işaretimi aldım.
3 santim pens payı. Bu noktayı birleştiriyorum. Ben her zaman diğer kalıplarımda da 1 santim veriyorum dikiş payını. Ama sizler keserken 2 santim verirseniz her zaman için garanti olur. Bel ölçüsünü 2'ye bölüyorum. 12 santime işaretimi aldım. Pens, arka uzun boy pensimiz için. Omuzdan 1 santim aşağı düşerek göğüs düşüklüğünü veriyorum. 25 santim. 25 santimi buraya işaretledim. Bu noktayı birleştiriyorum. Göğüs çizgimiz şurası. Birleştirdim. Belde 1,5 santim bu tarafa, 1,5 santim bu tarafa işaretleyerek pens formunu işaretliyorum. Bel çizgimizle göğüs çizgimizi, kol evi çizgimizi birleştiriyorum. Kol evi çizgisiyle arasında 3 santim var. 3 santim. Buradan da 3 santim değil 6 santim. Yani bir 3 daha kayalım. Ya da 5. 5 de olabilir. 5 santim. Burada da göğüs açısını verdik. Buradaki pensten aşağıya ikisinin arası, burası tam göğüs başı. Arada 3-3,5 santim olması lazım. Alt göğüs pensini 3,5 santim daha aşağıya iniyoruz. Yani uzun pensimizin bitiş noktası göğüs yan pensimizle arasında 3,5-4 santim kadar olmalı. Ve birleştiriyorum. Bunu giyecek kişi arkaya doğru dik yürüyorsa şu omuz çizgisini omuzda ön için omuzdan yarım santim, kol evinden 1 santim düşüyorum ya diğer kalıplarımda. Dik duruşlu, omuzu geride yürüyen insanlarda omuzdan düşüklüğü verdiğimiz zaman ön arkaya doğru kaçar. Bunu önlemek için arka ve ön omuzu aynı yapmamız gerekiyor. Şimdi ön ve arka için kağıdımızı 2 kat yapalım. Şimdi bu arka dikiş paylı kesiyorum. İğneyle de arka için iğneledim. Arkadan birazdan işaretimi alacağım. Şimdi pens çıtlarımı atıyorum. Arkaya iğnelediğim yer şurası. Arka kumaş katı veya dikiş payı da verebilirsin. 2 santim dikiş payı verebilirsin. Fermuarı arkaya çalışacaksan, ama yana çalışmanı öneririm. Her zaman yana çalışmak daha iyidir. Arka beden tamam. Şimdi ön beden için pensimizi kapatıyorum. Göğüs için bir bombe oluştu. Burayı da açtığımız zaman buradaki pensimize pay vermiş olduk. Yani açı oluşmuş oldu. Kaç santim? 3 santim bize yeterli. Evet. 3 santim. 3 santim açı vermiş olduk. Bu arada ön yakayı düşelim. Ön yakayı istediğin şekilde yapabilirsin. Ama öncelikle 8 santim alsan yeterli. Omuzdan 11 santim, 10 santim alabilirsin. Bu noktayı 2 santim kadar düz giderek daha sonra omuzla birleştirirsin. Ön kol evini şu noktada çıkmış olduğumuz 4 santimlik noktada yarım santim içeri girerek şimdi buraya çıt atıyorum. Şimdi pensimizin de bitiş noktasını şu noktadan 3 santim geriden alıyorum. Bu noktadan geriye doğru 3 santime göğüs pensini alıyorum. Ön kolu oymuş oldum. Omuzu aynı aldım. Şimdi roba için 4 santim 5 santim ne kadar istiyorsak o kadar verebiliriz. Belden yukarı doğru
Belden yukarı doğru 5 santim kestim. Burada dikiş payı vardı. Dolayısıyla 5 santim alınca burada da direkt dikiş payı olmuş oldu. Şimdi 5 santim de arkadan alalım. 5 santim arkadan alırken yan tarafa dikkat edeceğiz. Arka ortadan 5 santim aldım. Tersimi kapatıyorum. Daha sonra 5 santimi alıyorum. Şimdi öndeki pensi çıkartmamız lazım. İkisini birlikte almıştık. Bu nedenle ikisini şu şekilde yan tarafı ölçelim. Şu çıktı olan yeri alttaki çıktı olan yere getirdiğimiz zaman almamız gereken yer burası. Yani pens payını atmış olduk. Şimdi elimizi çizelim. Şimdi arkadan da 5 santim almış oldum. Bant. Arka pensimizin çıtını yeniden atalım. Arka pensi çalıştıktan sonra bel bantını daha sonra dikeceksin. Önce pensi çalışıyorsun. Arka uzun pensi çalışıyorsun. Ondan sonra bel bantını çalışıyorsun. Şimdi kol evini ölçelim. Kol boyumuzu, kol derinliğimizi ölçelim. Tam başından tuttum. ...24 santim. 24 santim ön. ...25 santim arka. 24, 25, 49 bölü 3. Kolumuzu ikiye katlıyorum. Kolumun tepesinde bir düz alıyorum. Gön yerine düzenledim. Bu düzenlediğim çizgiden aşağıya doğru kol derinliğimizin 1 bölü 3'ü neydi? 16 santimdi. 16 santimi buraya düşüyorum. 16 santim. 16 santimde de bir dik açı yapıyorum. Pazu genişliğimiz 36 santim. Artı 2 20 artı 1 21. 21 santimi buraya alıyorum. Ve kol derinliği 5 santim içeri girdim. Kol derinliği 5 santim bu noktadan içeriye girdim. Bu noktadan yukarı 4 santim. 4 santime işaretimi aldım. Bu noktayı yukarıdaki çizginin 1 santim 2 santim gerisinden tutarak şu şekilde çizebiliriz. Çizelim. Şu 4 santimi çıkmış olduğumuz noktadan sonra burayı ikiye bölelim. 19 santim. 9,5 santimi buraya işaretimi alıyorum. Bu 9,5 santimlik noktadan yukarı 2 santim yukarı çıkıyorum. 4 santim çıkmış olduğum noktadan aşağı 1,5 santim içeri giriyorum. Bu çizgiden geçecek şekilde kol altından ve 1,5 santim aşağıya düşmüş olduğumuz çizgiden yukarı çıkmış olduğumuz 2 santimlik çizgiyi birleştiriyoruz. Bunu elinizle de yapabilirsiniz. Riganız yoksa kambur cetvelinizle yaparsanız daha güzel olur. Tepe kısmını ben pistolemle yapacağım. Siz kambur cetvelinizle yapacaksınız. Kambur cetveliniz yoksa kavadura cetvelinizin şu kısmıyla da yapabilirsiniz. Fark etmez. Elinizle de yapabilirsiniz. Güzel tatlı bir kavis vererek öncelikle kol altından geçirerek gördüğünüz gibi kol altından başladım. Alttaki çizgiden geçirdim ve üstteki 2 santimlik çizgiyi kesişecek şekilde kesiştirerek çıkarttım. Şimdi pistolemin bu kısmıyla, yani pistolemin bu kısmı kavadura cetvelimiz gibi, kambur cetvelimiz gibi işimizi görecek. Şimdi tepe kısmını pistolemin bu kısmıyla alıyorum. Kol boyumuz 60, bitmişi 59 olsun. 1 santim dikiş payı 59, 60, 61 olacak. Tepeden tuttuğumuz zaman 61'i şurada kol boyumuzu görelim. Bu noktadan karşıya doğru bir dik açı
Kağıdımızın düzenine göre, düzgünlüğüne göre bir dik açı yapalım. Burada kol ağzı genişliği vermiyorum. Çünkü ağzı genişliği 18 artı 2 artı 1 21 santim. 21 santimi kol ağzında, hatta biraz daha genişletelim. 25 yapalım. 25. Kolumuzu keserken çizdiğimiz yerden devam ediyoruz ve yukarıda sıfırlıyoruz. Şimdi kolumuzun toplamı kaçtı? 49 santimdi. 24 ark ön, 25 arkaydı. 49 santim. 24 santim. Burası ön, burası arka olacak. Şimdi 24 santimi öncelikle burada görüyor muyuz? Ona bir bakalım. 1,5 santim bolluğu var. O da yedirme payı çok iyi. Şimdi önü şu şekilde kaydırırsak 1 santim. Öndeki eksiltmeyi yapmış oluruz. Bunu böyle de yapabiliriz. Bunu böyle de yapabiliriz. Öbür türlü şu şekilde, şu çıkmış olduğumuz 4 santimlik noktadan geçecek şekilde yarım santim daha oyarak yukarıda tepede sıfırlarız. Bunu böyle aldığımızda düzlük çizgisi şu katladığımız yer oluyor. Ön arkadan 1 santim kısa olduğuna göre çıtı şu tepeden 1 santim önüne atmış oluyoruz. Tam şu ortaya değil de 1 santim öne doğru atmış oluyoruz. Burayı oyduk. Oymamış olsaydık, şu şekilde kaydırmış olsaydık yine aynı hesaba gelmiş olacaktı. Kendiliğinden kol evi oturmuş olacaktı. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi kolumuzun tepe çıtını atalım. Ön çıtını atalım. Şimdi kolumuzun netini çıkarttık. Kol ağzı genişliğini verdik. Şimdi bu kısmına genişlik vereceğiz. Bu kısmına nasıl genişlik vereceğiz? Öncelikle şurayı kesiyoruz. Daha sonra şu ortadan yandan diğer yandan genişletiyorum. 3 1 2 3 ortadan sonra 1 2 kağıdı şu şekilde yapıştırdım. Şimdi şu ortadan yukarı doğru bir çizgi çekelim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçayı böldüm arkadaşlar. Tam ortadan çizgimi çektim. Burası, bu ortayı da ortadan bölmüştüm. İkisinin arası 7, 3,5, 3,5. 3,5 burada. 3,5 burada. 3,5 santim. 4 santim burada. 4 santim burada. 4 santim. 4 santim. Şimdi ölçelim kolumuzu. Tepeden. Ön kolumuz 24'tü. 24'e göre bakalım ne kadar olmuş. İstediğimiz genişliği almış mıyız? Büzgü de vereceğiz ayrıca. 10 santim kadar büzgü vermemiz lazım. Yarısına, hatta 8 santim bile yeterli gelir. Ben şu tepeden tutuyorum. Tepeden tutuyorum. Ön için alıyorum. 35 santim. Gayet güzel. Güzel genişlemiş. 35 santim şurada bitiriyoruz. Arkaya bakıyoruz. 36 gelmesi lazım. Şu şekilde göstereyim. %36.
önü 35 yapmamız gerekiyor. 36, 35. Yani 25'e 24'tü. 10'ar santim büzgü var. Yeterli. Bu arası kaç santim açıldı? 5 santim. Yani pili oluşması için veya büzgü oluşması için kol derinliğinin alt kısmından kestiğimiz zaman aradaki boşluk tepe kısmını açtığımız zaman burada 5 santim yukarı doğru atmış oldu kendini. Yani bunu hiç kesmeden de yapabilirdim ama model uygulamayı nasıl olduğunu göstermek için bunu yaptım size. Şimdi kolumuzun şu kısmından başlayarak öncelikle bir teyel gibi şu şekilde alalım. Kağıdımızı düzenleyelim. Şurası tepesi. Artık kağıdımızı kaldırabiliriz. Şimdi önü katlayarak arkanın kontrolünü yeniden yapalım. Kolumuzu yeniden tutuşluyoruz. Ön kısmı yarım santim daha oyalım. Çıtı da buraya atalım. Öne göre bu şekilde kaydırdığımızda kolumuzu yeniden ölçelim. Tam çıtın olduğu yerden öne bakıyorum. Tam 34 santim. Arkada 36 santim. Burası düzüp. Şimdi kol ağzında ne kadar manşet istiyorsanız o kadar kısaltmamız gerekiyor. Burada dikkat edeceğimiz bir şey var arkadaşlar. Kağıdımızı yel açısını verirken yukarıya doğru 4 santim çıkmıştık ya. O 4 santimi düşünerek kol boyunu keselim. Yani büzgü bolluğu için büzgü dönüşü. Yani kolun tepesinde büzgü duruşunu sağlamak için burada direkt kolu, örnek veriyorum, 10 santim manşet istediniz buraya kadar. 10 santim manşet istediniz. Bunu buradan hesaplayalım. Buradan hesaplarsak yanlış yapmış oluruz. Çünkü burada 60'tı kolumuz. 5 santim yukarı çıktı. 65 oldu. 1 santim dikişe gidecek. 64. Bir daha ölçüyorum. Evet. Hatta dikiş payıyla beraber 65-66 santim. Çünkü yani manşet boyunuzu alırken buradan ölçüp kısaltmayın. Kol boyunuzu aldınız. Buradan almanız gerekiyor. Manşet genişliğimiz ne olsun? Manşet genişliğimiz dik açısına göre düzgünce alalım. Yani kolumuzun boyunu kısaltmış olduk. Şimdi manşetimizi verelim. 19, 38'de de olsun. 17 santim. 38'in bilek genişliği 17 olduğunu düşünürsek 17, 4 santimde üste binecek. 5 santim binsin. 5 santim, 17, 5 daha 22. 2 de dikiş payı 24. Yani 11'e 24. 11'e 24 manşet genişliği yapmamız lazım. 11 burası. 24 de burası. Ama bu 10 santimlik mesafede yukarı doğru çıktığında genişleyecek. 2 santim daha genişlemesi lazım. 11 santimi pardon. 11 santimi aldığınız yerde bir bilek genişliği alın. Bir de
Buradaki genişliği alın. 27 santim. 27'ye 24 olacak. Şöyle kağıdımı ikiye katladım. Manşet alıyorum. Burası 11 santim. 11 santim. Manşetimin genişliği. Üst neydi? 27. 13,5. 13,5 üst. 24. 12 santim. 12 santim bilek. 12, 24. Şu şekilde manşetimizi bu şekilde çıkartmamız gerekiyor. Yani burası bilek kısmı, dar olan yer, geniş olan yer. Şu kısım manşet, düz ip. Şuraya bilek yazalım. Bilek alt kısmına 4 adet manşet, 4 adet. Bunu daha geniş istersek ne yapacağız? Kolun ortasında ikiye böleceğiz. Önce bir düz ip belirleyelim. Bu düz ipten sağa doğru 10 santim, sola doğru sağa doğru 10 santim işaretimi aldım. Almış olduğum işaretin olduğu yere kalıbımı yerleştiriyorum. Kağıdımızı bu şekilde iğneledikten sonra ortayı açtık. Yani sadece tepesinde büzgü. 10'ar santimlik, 10 santim bu tarafta, 10 santim bu tarafta büzgüsü vardı. Ama 20'şer santim daha fazla istiyoruz ve bu kısmının da bol olmasını istediğimiz durumlarda kalıbımızı ne yapıyoruz? Hemen ikiye bölüyoruz ve arayı açıyoruz. İstediğimiz kadar. Ben şu anda 10 santim verdim. 15 de verebilirsin, 20 de verebilirsin. Normal düz kol kalıbını çıkarttıktan sonra. Şimdi tam ikisini aynı hizaya gelecek şekilde iğneledim. Ne yapıyorum? Buradan aynı şekilde kalıbımın kopyasını alırken buraya kadar geldim. Buradan da aynı şekilde yine kopyasını aldım. Burası çıt atılacak yer. Burası da çıt atılacak yer. Büzgü olacak yer. Şuraya bir tane daha atalım ki ön olduğu belli olsun. Kol evine yakın bir yerde öne de atalım ki ön olduğu belli olsun. Şimdi 10'ar santim buradan açtık. Burayı nasıl toparlayacağız? Bu şekilde, şu şekilde biraz daha yükselerek kolumuzu birleştiriyoruz. Şimdi kolumuzun tepe çıtı burası. Omuz çıtı. Büzgünün başlangıç yeri ve bitiş yeri. İkinci bir çıt yine ön beden olduğunu belirten bir çıt daha atıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya da büzgü alıyoruz. Buraya da büzgü alıyoruz. Bu şekilde normal kol kalıbınızı çıkarttıktan sonra kolunuzu bu şekilde ortaya kesip kenarlara istediğiniz kadar genişlik vererek bu şekilde kolunuzu tamamlayabilirsiniz. 21 santimlik bant alacağız. Arkaya, öne 21'er santim kumaş katlı 42 olacak şekilde beş santimlik bir bant alalım. Ön ve arka için robanın alt kısmındaki ara bant. Yani şu şekilde yerleştirdiğimizde arkaya bandımızı bu şekilde yerleştirelim. Daha sonra belimizin ölçüsü, çünkü burada belimizin ölçüsü farklı. Buradaki belimizin ölçüsü pens falan çıktıktan sonra 18 santim neti,
2 santimde dikiş payı olsun. 20. 20 santime işaretimi alıyorum. Şu şekilde kesiyorum. Yani gördüğünüz gibi bandımı da tamamlamış oldum. Bu bandın aynısını öne de kullanacağız. Çünkü band pensler dikildikten sonra takılacağı için ölçüyü ona göre almak lazım. Yani burayı belimizin alt kısmı gibi 18 santim netini düşünemeyiz burayı. Belimizin neti burada olacak. Düz ip diyoruz. Düz ip. Yan. Burayı tek kat almayalım. Burayı 4 kat alalım. 2 adet önde, 2 adet arkada alalım ki böyle kemer gibi kalın dursun. 4 adet. Kolumuz büzgülü. Büzgülü. Manşetimiz 4 adet. Kemerimiz 4 adet. Ön beden kumaş katlı. Arkayı eğer kurtarabiliyorsanız arkayı yine kumaş katlı alın. Kurtaramıyorsanız keserken arkaya 2 santim dikiş payı verin. Kağıdımızın bir gönlesini alalım önce. 18 santim artı 4 22. 22 santimi düşelim aşağıya. 22. 22 santim de bu taraftan. 22 santim de bu taraftan verelim. 22 santim de buradan verdik. Şimdi tam ortasından bir çizgi çekelim. Elimizin ölçüsü 72, yarısı 36. 38 santimi burada bakalım. 36, 37, 38. 38 santim. Şu şekilde çizgimizi birleştirelim. 36, birer santimle yanlarda dikiş 38. 38 santimi bulduk. Şimdi etek boyumuz kaçtı? 110 santim. Buradan 110 santim işaretimizi alalım. Şuraya kadar 100 artı 10 diyorum. 100 ve tam ortaya geldiğimde 45 derecelik açıyla tam ortaya geldiğimde ortada 110 santim değil 4 santim eksiğini alıyorum. 106 santim. 100 ve 6. Burada 110, kenarda 110 alıyorum. Eşelle çalıştığım için şu şekilde. Evet. Ben burada 110 santim aldım. Burada 4 santim eksiğini aldım. Çünkü burası tam beren olacağı için buralar köşe, düz ip tarafı enine ve boyuna, düz ip kısmına geldiği için esnekliği olmaz. Boyu da aynı kalır. Ancak şu kısımlar, bu kısımlar veremine olduğu için aşağıya doğru sarkma olacak. Bu nedenle tam ortada 4 santim eksisini yaptım. Bu 4 santimi alırken kumaşınız şifon gibi kumaşsa 5-6 santim bile sarkabilir. Normal viskon tarzı kumaşlarda, akıcı kumaşlarda, tok bir kumaşta 4 santim eksisini almanız yeterli. Yay cetvelinizde böyle almayalım. Yine de şu şekilde. Burada 106 ise burada da şu yakınlarda da 106 alalım. 100 ve 6. Belden tutuyorum. Belden tutuyorum. Karşıya doğru. Eşelle çalıştığım için 100 ve 6 santim daha demiyorum. Çünkü yana doğru artık onu uzatmam gerekecek. Daha uzun olması gerekecek buraya göre. 106, 108. Şimdi bu şekilde çizgimizi tamamlayalım. Kenarını düzlüyorum. Burayı da net 36 bile alabiliriz. Eğer kumaşınızın boyu kurtarmıyorsa yanlardan tam ölçüye alamadım diye üzülmeyin. Çünkü burası kesince esneyecek kumaş. Verevine olduğu için bayağı esniyor.
Ben yine de tam aldım. Ölçüyü size tam vermek için. Bu kenarla bu kenarı birleştiriyoruz. Burası boy, burası en. Şimdi 1,5 metrelik kumaşta sadece önü yerleştireceksiniz. Kumaşı alırken öncelikle keserken robanızı değil eteğinizi kesin. Çünkü şu şekilde yerleştireceğiniz için yerleşim planı tam bu şekilde olacağı için kumaşın boyuna ve enine kaplayacağı için alt tarafta kalan kısımlarından, köşede kalan kısımlarından ön bedeninizi, arka bedeninizi alabilirsiniz. Bu nedenle öncelikle etek kısımlarını alın. Şimdi ön bedeni çıkarttık. Arkada aynı şekilde olacak. Masamızın şurası 140 santim. Yani şu çizgi bizim 150. Yani 150 santimse şuradaki çizgiden ben 140'a göre yerleştireceğim şimdi. Şu çizgiyi takip edeceğiz. Şimdi ön bedeni yerleştirdim. Bir tanesini buradan aldım. Kolumu da buradan aldım. Bir tanesini. Saten türü bir kumaşsa aynı yönü almak zorundasın. Yani şöyle. Bel yukarıdaydı. Yine yukarıda. Yine yukarıda olacak. Kolumuzun da birini buradan aldık. Ön bedeni alalım. Saten türü değilse arkayı bu tarafa doğru ters yatırabilirsin. Renk yapmıyorsa arkanın kafa kısmı bu tarafa gelebilir. Ama etekte belini hep aynı tarafa ver. Önü aldık, eteği aldık. Arkayı da şu şekilde aldık. Şuradan da bel korsajımızı aldım. 1, 2, 3. Şuradan 1, 2 manşet aldım. Yine 1, 2 manşet aldım. Çok rahat aldım ve kurtardım. Birini buradan almıştım. Birini de buradan alıyorum. 1 metre, 2 metre, 3, 3,5 çok rahat yeter. Tam boyu 1,50 olan bir elbise için bu şekilde kloş alabilmen için pastel yerleşimini de göster. 3,5 metre. Belki yaka maka falan filan bir şeyler yaparım dersen 3,80 falan alsan yeterli. Balon kolu almak istediğimizde ne yapacağız? 4 metre ya da 4,20 garanti olsun diye 4,25 santim kadar metraj almamız gerekiyor. Beli büzgülü ve kolu balon kol olduğunda 4 metreye 25 santim almanızı öneririm. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.